Korkma sadece seyredecek tamam da. Arkadaşlar işte burada telefon. Sen şunu anne. Anneciğim. Söylesene. Neyi? Sen bir şey söyle kayıtla bak ben televizyonu kapatalım sana. Söyledim de. Bu sizin arkadaşlar. Arkadaşlar söyletiyoruz değil de anne. Annem bir telefon anne. Dur telefonu kapatalım. Kayıt mı yapıyoruz? Evet ama arkadaşlar söyletiyoruz. Oyun oynamıyoruz. Bir kanalda hiç yok mesela bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar söyletiyoruz değil de. Evet. Çok evet anamla kaç yıl oldu anne? Ne kadar oldu? Çok oldu. Bayağı oldu. Evet diye anne. Sen şu an kayıt yapmıyorsun. Ya kayıttaysan de bu araçı söyleyeceğiz. Biz sessiz olursak biraz değil de. Galiba. Ben bunu sessiz halde çekmiştim. When I was in grade 8, I had a best friend named Chloe. We hung out on the swings at recess, we sat together at lunch and traded sandwiches from time to time, and we always took the same bus home after school. We were like two peas in a pod, rarely separated. Well, that soon changed when Chloe got a boyfriend halfway through the year. He was a boy named Tom that was known as one of the school's biggest bullies. Everyone was extremely intimidated by him and tried to stay on his good side. Once, I had seen him throw a kid's backpack over the roof of the school for no reason. He just seemed to take pleasure in ruining people's days. So when Chloe asked me to sit with him and his friends at lunch every day, I couldn't say no. I didn't want to lose her as a friend, and I didn't want to upset him. So I pretended to support their relationship, even though I knew Tom was a bad guy. Well, one day a new girl named Jenna was introduced to our class. She looked very shy and nervous and had no one to sit with at lunch, so she sat by herself. I timidly asked Tom and his friends if I could invite her to sit with us, and they instantly started laughing, as if I had told them a hilarious joke. Tom then picked up a couple chips from his lunch and threw them over at her table where she was quietly reading a book. She looked startled but didn't try to stand up for herself. I remember feeling so bad for her in that moment, but I didn't have the courage to say anything. For the next week, Tom and his friends would bother her during lunchtime. They would roll up pieces of paper to throw in her hair and would constantly call her the weird loner girl. I was so shocked that Chloe was allowing her boyfriend to treat another human being this way. And I started feeling really embarrassed that I was sitting with these horrible bullies. Because by not standing up for Jenna, I looked like one too. So the next day I finally decided to make a change, even if I knew it would impact me negatively. So instead of sitting with Chloe and Tom, I went and sat beside Jenna. She looked really happy to finally have someone to keep her company. But right away, I noticed that Tom and his friends were giving me dirty looks and whispering to each other. And it didn't take long for them to start treating me the way they did her. Crumpled paper was thrown at me, and I was beginning to be called weird girl number 2. But all I can think was, at least Jenna isn't going through this alone. I finally decided that this was enough and took Jenna with me to see the principal. We tried the best we could to tell her what was happening, but she told us that if there was no proof of bullying, she couldn't do anything. Whenever a teacher was around, Tom would act normal, and the minute she left the room, for a few minutes, he would continue harassing us. It was a very difficult time, but every time Jenna would tell me how thankful she was for my friendship, it was so worth it. So one day I heard that there was a hate page online about Jenna that was started by Tom and his friends. It had an unbelievable amount of likes and follows on it. They would take pictures of her and post them with terrible captions. They would quote things that she said and gossip about some of the things she did during the day. And as unfortunate and sick as it was finally the proof we needed to give to the principal. The police actually ended up getting involved, and Jenna was never picked on again after that. I'm very proud of myself for stepping out of my comfort zone to stand up for her, because if I didn't, I'm not sure if she would have had the confidence to do it herself. Some people need that extra push from someone else that is willing to support them. So if you ever see someone being bullied, don't just be a bystander, do something about it. Your actions could greatly change someone's life for the better. Annem şurada kaç tane TRT'li? 3 tane ulu değil de. Sen ulu. Sen kaç tane TRT'li?
hayatını anlatan bir dişi açtım anne. Açır mısın? Benim mi telefonu? Bir dakika dur aşkım. Tamam. Annem dedeye kadar kayıtı ben duydum. Hiç burada bu kanal atacağım anne. Hayır, bizim az önce izlediklerimiz kayıt oluyor muydu? Oldu. Ben Onları atma o zaman. Ne? Olsun, iyi şeyler söylemedim galiba. Atma onları. Yok iyi senden söyledi. Bakayım, getir. Süper. Son bir anne. Sanırım sıkıcı bir hayat var. Ama son bir hafta bu insan sayıyor. İyi de. Ama beysi olmuş. Arda bak. Beyin kesişiyor şu anda. Hayır bu sayıda biz keyifli bir anne. Biz değil de beyin alıyordu anne. Yine bir şey söyleyeceğim. Aa para bak. Bir şey. Beyin yemiyor bu abi. Almak ne abi? Ne yapıyor? Bir de. Çaldı. Ay diş perisi anne. Diş perisi gibi de beyin perisi. Evet. Ben ne yapıyor? Ya çok beyin ya. Bakayım. Beyin yemek yasak. Beyin yemek yasak. Aa yukarıda bak yes. No. Yemek yasak. Ham. Hani beyin koymamızdı. Bu beyin. Sakla böyle. Kendini tak. Kafasına takıyor. Ama hakikaten takıyor. Ama bu içinde ölürse... Ay, örümcek beyni. Tak bakayım. At böyle. Lan. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Kaçak ayak böyle de. İşte ben yaptım. Ne yapıyor? Bak lan işte bembeyaz anne. Takayı sana böyle görüyor. Aha aslında beyaz işlemi böyle. Beyinde böyle. Evet. Ana. O ikiyi çıkartma. İkiyi çıkartma. Kafam boşulacak. Kafam. Kafam boşulacak bir de. Kafam boşulacak. Vay anasını. Onun da var. Ha bu fade aslında taktı. Beynin takırsa ilaç çıkardı. Valla bu yaşıyor. Aha. İyi. Adam benim kapağı yedi. Kafası kapağı yedi değil de. İki bak taktığının kapağı yedi değil de. Ay kafası bozuldu. Ha bu arada yetti. Anam. Bıçaktı. Kaçak çıktı. Bak kolu bak. Bak. Bak yine. Hadi şimdi değil de. Ay ne tatlı değil de. Çok tatlı lan koktu. Acı başım olmasın. Ya sevdi bu tatlı. Bak hala beyni hadi. Baksana her yer renkli beyaz diye. Bu tatlı. Aha bu ne lan? Anam öldü. Hayır. Tamam. O yaşıyormuş. Aha kolu kokmuş. O ne? Kolu oynuyor. O bir oynuyor. Ay. Kaç. Bütün. Bakıyor böyle ayağa. Kolunu takmamış. Takın. Al. Takın. Bakıyor.
silahı. Tamam. Benim sıkıntım vardı. İnsanların yaşadıkları Ay kime görürse anne. Bak tepeye güzel görüyor. Yoksa böyle ama güzel görüyor anne. Bak. Ana bak böyle partide birincisi partisi anne. Sadece şurada partisi. Sonra burada söylüyorlar değil mi? Anladım. Bazı şeyler iyi, bazı şeyler kötü anne. Evet. Hadi. Hadi oldu. Tak bile oldu. İşte. Tak at. Veya şey. Kalesi de tak oldu. Değil mi? Hayatım oldu. Değil mi? Hayatım var. Bir de evet. At. Şurada koymuşum. En son izlediğimiz güzelmiş ama ben. Yani tam puan dedim ben. Bize puan vermiş ama sattım mıyım dedik işte ya ufak. Aha. Adam ses var. Aha adam ses. Adam sayının karısının sevgilisiyle boşanmış ya da karısında yine internet mesajı ya ne yapıyorsun? Ölmemiş. İyi ya iyi yaşıyor. Anlamıyorum. Oğlum yapma okula ya. Orada hap bana değil arkadaşlar. Dünes bak, heste kalka. Mayt, sana dünyanın sevdiği yok abi ya. Sana dünyanın kaderi. Otur işte. İşte ana sevgilisi. Asıl şu başta görür. Ana bu başta görür sana değil mi? Aha atlıyor. Ana gitti.
Anne hadi yürü. Anneler videosunu sen de bitsin sen anne. Şimdi bir arkadaşlar bitsin anne. Sen de anne. Nerede? Damat takmıyorum ben. Evet, annemi aradım. Annen söylemişti de son olarak. Geldim anneciğim. Yani ben az önce internet mesajı adamı seyrettim. Adam ham değildi. Nasıl? İntihar mı etmeye çalışıyordu? Videosuna sana bir şey. İntihar etmek çok yanlış bir şey. Ne dedi annem? Sadece karısı da boşanmış anne. Olabilir. Kiş işte kardeş. Kiş işte artık kafa yemiş. Atlasın. Nasıl videosuna sana bir şey. Anne bir şey diyecek misin? Evlenmek kadar boşanmak da normal. Çiftler boşanabilir. Evet, ayrılabilir. annenin karı da yok dünyada. Evet. Nasıl? Her ikisi için de geçerli bir şey bu. Ama sen hep dedin. Sana Ama video dışında... intihar etmek çok yanlış bir Evet, şey. hani- Bir de ayrıca böyle videoları izlemeni istemiyorum. Ama bu adam, şu adam bir şey yapmıştı aşk hikayesini. Aşk hikayesi kötü bitmiş. İyi ikisinde nasıl? Hayatta hiçbir şey sağlık kadar yaşamak Ama kadar adam önemli değil. yapamadı anne. Kaç tane... Olabilir. Ama... Tedavi görsün, psikiyatriste, psikoloğa Ama gitsin. şimdi haber olur.